Sezaryen hastamız bu. Doğum yapacak birazdan. This is the best feeling of the world for you. Antibiyotik yaptınız mı? Hasan Muallim, Ahmet Hüseyin, Ahmet Hasan. Tüm dünya Somali, yani burada yaşayan felaket ve yoksulluğu görmezden gelirken bir tek Türkiye bize sahip çıktı. Allah hepinizden razı olsun. Kimsin akciğer boşluğundan girerek karaciğerde yaralayıp sırtından çıktı. Bu kızgırdım. O kitleden bir biyopsi alacağız ve o biyopsi sonucuna göre bu kitlenin iyi huylu veya kötü huylu olduğuna karar vereceğiz. Üzülme, bunların hepsi geçecek, merak etme, tamam mı? Başka şehirden gelmiştim bu hastalar. Ateşlisi de ayarlamak. Burası herhangi bir hastane değil. Çünkü bu hastanenin çok soylu bir amacı var. Tıbbi imkanları ve gönüllü sağlık çalışanlarının özverileriyle şifa arayan sayısız insanın hayatını kurtarmak ve Somalili hekimler yetiştirmek. Bu hastaneye her gün yepyeni bir hayat için ortalama 1000 civarı hasta geliyor. Her ay burada ameliyat edilerek hayatı kurtarılan hasta sayısı en az 500 kişi. Az önce de hastane kapısından bir baba kız girdi. Genç kız ne kadar kapatmaya çalışsa da ağzındaki kocaman kitle hemen fark ediliyor. Mevcut itibariyle daha çok kulak burun boğazı ilgilendiren bir rahatsızlık gibi görünüyor ama tabii çocuk olmasından dolayı ilk değerlendirmemde fayda olacaktır. Bir muayenesini yaparız. Sonra gerekirse kulak burun boğaz hekim arkadaşla da konsülte eder, bir tedavi planı oluştururuz hastamız için. Uzman doktor Mehmet Faruk bugüne kadar pek çok tümörlü çocuk muayenesi yaptı. Ancak Zeynep'in durumu ağır. Zor bir cerrahi olacağı gayet açık, öyle anlaşılıyor. Biz onu tamamen çıkarsak bile geride geniş bir boşluk kalacak. Dolayısıyla orada ciddi bir hem estetik problem olacak, hem çiğnemesi, yemesi, bunların hepsi problem olacak. Zeynep'in hikayesi o kadar uzun ki, başlangıcından sonuna kadar. Zeynep, yani Zeynep, 15 kardeşi ve anne babasıyla işte bu kampta yaşıyor. Hastanemizin yardım ettiği kamplar var. İşte su yardımı yaptığımız, gıda yardımı yaptığımız, kuru gıda yardımı yaptığımız, sıcak yemek yardımı yaptığımız kamplar var. Ali diye personelimiz bu kamplara sağ olsun bize destek veriyor. Arkadaşlarla birlikte gidiyor. Orada yemeklerin dağıtımına, oradaki organizasyona yardımcı oluyor. Ali bir gün ameliyathanedeki sorunlu arkadaşa bir fotoğraf getirmiş. Ben bu kamp yardım için gittim. Bu kız gördüm. Onlar da bana geldiler. Dediler böyle böyle bir çocuk var. Hani bunun için bir şeyler yapabilir miyiz? Çocuğun hem görüntüsü hem de sağlığı gerçekten iyi değil. Buradaki hekim arkadaşlarımıza bir muayene ettirelim. Ne çıkacak, nedir, ne değildir bir görelim. Burada yapabileceğimiz bir şey varsa zaten hiçbir problem yok. Her şekilde yaparız. Yapıyoruz bunu birçok hasta için. Evet, Türkiye'de multidisipliner yaklaşım sağlayabileceğimiz bir hastaneye yönlendirmemizde fayda vardır çocuk için. Hepsi alanlarının en iyisi, pek çok farklı branş hekimi Zeynep'in acilen Somali'den Türkiye'ye gönderilmesine karar verdi. Genç kızın ağzındaki kitle her an nefes borusunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir.
Sabah saatlerinde acil durumda bir başka çocuk daha hastaneye getirildi. Doktorların az önce muayenesini tamamladığı 4 aylık mümin bebek hemen servise yatırıldı. Şimdilik az sonra olacaklardan habersizce babasına gülücükler atıyor. Bye bye. Bye bye. Başucundaki anneanne ise kaygılı. Torunu doğduğundan beri idrarını yaparken tarifsiz acılar çekiyor. Neyse ki o hastalığına rağmen bu terör, kıtlık ve hastalık coğrafyasının şanslı bebeklerinden biri. Ailesi onu uzaklardaki köylerinden güçlükle de olsa hastaneye ulaştırabildi. Üstelik ameliyat öncesi hazırlıkları çocukları herkesten daha iyi tanıyan Somali'nin en tecrübeli çocuk hemşiresi Naime yapıyor. Yine de anneanne ve baba az sonra bebeklerinin gireceği ameliyatta her şeyin olabileceğinin farkında. Torunumu buraya getirebildiğim için çok mutluyum. O daha 4 aylık ve 90 kilometre uzaklıktaki köyümüzden buraya büyük zorluklarla geldik. Annesi hasta olduğu için babasıyla ben geldim. Somali'de bütün hastalar Türklerin burada bizler için çalıştığını ve Türk doktorların ne kadar iyi olduğunu çok iyi bilir. Ben de bu kapıdan girdiğim andan itibaren torunumun hayatını kurtarmış gibi hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Babasının kucağındaki mümin bebek, asistan çocuk cerrahı Şükrü Said refakatinde acılarla dolu hayatını değiştirecek ameliyata götürülüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda heyecanlı bir bekleyiş var. Ağzındaki tümörün hayatını tehdit ettiği 15'indeki Zeynep ve babası Ali Rakav'ı ameliyatın gerçekleşeceği Marmara Üniversitesi Hastanesi'nden Leyla Kılıç karşılıyor. Bu uçakta 9 saat süren uzun bir yolculuktu. Aralarındaki iletişimi tercüman Abdülrakip sağlayacak. İstanbul'un adını Somali'de, özellikle de hastanede çok duydum. Havaalanında Leyla Hanım bizi karşılayınca aç olup olmadığımı sordu. Ben de ona yemek değil de İstanbul'u gezmek istediğimi söyledim. Hava kararmak üzere ve evet, yoruldum da. Ama yine de İstanbul'u, özellikle de Boğaz'ı çok merak ediyordum. Sonunda babamla Boğaz'dayız. Bize daha önce bir başkası İstanbul'a gideceğimizi söylese inanamazdım. Burası yaşadığım yere hiç benzemiyor. Bizim okulumuzda bir hatıra köşesi var. Bir gün okuluma dönebilirsem mutlaka burada gördüklerimi oraya yazacağım. Uzun zamandır okula gidemiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Baş boyun bölgesinde bu denli büyük kitleler taşıyan hastalar, tümörden değilse de bir süre sonra ya yemek yemedikleri ya da artık nefes alamadıkları için hayatlarını kaybediyorlar. Zeynep her iki tehlikenin de kıyısında. Genç kız artık iyice yoruldu. Nadiren ağzından dökülen sözler yine de umut dolu. En büyük hayalim doktor olmak. Benim gibi zor durumdaki insanlara yardımcı olmak ne güzel olurdu. Gece 12 suları. Mogadishu'daki Türk Hastanesi'nin acil servisine 18 yaşlarında ağır yaralı bir genç getiriliyor.
Şimdilik detaylardan kimsenin haberi yok. Bilinen tek şey ateşli silahla yaralanmış ve çok kan kaybetmiş olduğu. Bilinci kapanmak üzere olan yaralının kanaması acilen durdurulmalı. Hızlıca ilk müdahaleyi yapan acil servis ekibi hemen uzman doktoru çağırdı. Şans eseri çocuk cerrahı İnanç Cici de burada. Ciğerden girip batına kadar yaralanma var. Çatlak şuraya gelmiş. Şuradan girmiş. Şimdi akciğer filmi çekilip hemen değerlendirmek gerekiyor. En tehlikeli durumlardan birisi akciğerin sönmesi. Sağ akciğerine tüp takacaklar. Oradaki akciğerin sönmesine neden olan havayı dışarıya almak için tüp takıyoruz. Bayağı tehlikeli bir durumdur. Hiç kanama olmasa bile hasta bu nedenden ölebilir. Acilen tüp takacak. Hani kanamadan çok daha önemlidir. Çünkü oksijen bir akciğerin kapanınca oksijenlenme direkt düşer. Gecenin karanlığında acil getirilen yaralının yakınları olduğu anlaşılan 2 kadın giriyor hastaneye. Genç adamsa ölüm ve yaşam arasındaki o ince çizgide. Kaybedilecek tek saniye bile yaralının hayatına mal olabilir. Somali personeli bu konuda çok iyi. Sürekli bu tarz hastalarla karşılaştıkları için hızlı müdahale edebiliyorlar. Röntgen teknisyeni Ömer hastayı koridorda karşıladı. Kurşunun deldiği akciğer her an tüm fonksiyonlarını yitirebilir. İsim söyle, isimleri söyle. Tamam mı? İbrahim mi? Tamam. Muhammed İbrahim ya. 18 yaşındaki İbrahim Şeyh Osman'ın ilk bulguları çıktı. Durum sanılandan da vahim. Mesele yaptınız mı? Aracınız mı? Ha sen şey yapacak mısın? Yaralı acilen ameliyata alınmalı. Acilden ayrılan Doktor İnanç ve asistanı Doktor Şükriye, 4 aylık mümin bebeğin ameliyat öncesi son kontrollerini yapıyor. Ameliyatı yapacağız, sonra fıtıklarını onaralım. Bağırsaklar sıkışabilir burada. Ama onun için 2 tane daha insizyon gerekiyor. Tabii şimdi bu çocuk büyüdükçe bak burada zaten pubis kemikler ayrık. Ameliyat planlaması tamamlandı. Şimdi bugün ameliyata alacağımız çocuk 4-4,5 aylık bir bebeğimiz. Mesane ekstrofisi ile doğmuş bir bebek. Mesanesinin karın defektiyle beraber dışarıda doğması. Genelde Türkiye'de bu hastalar anne karnında tanıları koyuluyor. Ve ameliyattan sonra acil bir şekilde doğumdan sonra acil bir şekilde ameliyata alınıyorlar. Fakat burada durum böyle değil. Prenatal tanı dediğimiz anne karnındaki tanısal işlemler yok. Burada hastalar doğuyor, erkek kız cinsiyet bilgisi yok, anomali bilgileri yok. Bizim için önemli bir ameliyat. Türkiye'deki çocuk cerrahisi kliniklerinde yapılan en önemli ameliyatlardan bir tanesi. Asistanımla beraber bugün bu ameliyatı yapacağım. Ben bu ameliyatı yapacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah iyi bir ameliyat gerçekleştireceğiz bugün. Yani bilateral inguinal hernisi de var. İşte ona da bir müdahale edeceğiz. Bakalım insizyonu oradan yapabilir miyiz? KG, you know the KG of the baby? Bir batık olmuş şeyde şuraları bir sileyim ya. Bu tüm ekip için gerçekten zorlu bir ameliyat. Şükriye, where is the umbilicus? It should be here. Doktor İnanç, Somali ve hatta civar ülkelerdeki tek çocuk cerrahı. Yani o, bu riskli ameliyatı yönetebilecek tecrübedeki tek doktor. Şimdi mümin bebek derin bir uykuya dalacak. Anestezi uzmanı Doktor Özlem, bebeğe verilecek genel anestezi için çoktan harekete geçti. Bebeğin hastanedeki yakınları için de zor saatler bunlar.
mümin bebeğe yapılan anestezi işlemi başarıyla tamamlandı. Annesi hasta ve köyde. 2 çocuğuyla tek başına kalıyor. Siz bebeğimin canını kurtarın, beni düşünmeyin dedi. İnşallah iyi haberlerle döneriz kızıma. Oranın kenarından bir idrar sızıntısı var ama böyle bir ciddi bir şey yok. Rifle pansuman yaptık, güzel. Yani mesanesi kapalı. Sondalarını 20-21 gün tutacağız zaten. Ondan sonra burada kalacak. Çünkü o sondaları üreterde. Belki bir 10 güne şeydekileri çekebiliriz. Üreter sondalarını. Bir ciddi bir komplikasyonumuz yok şu anda o hastayla ilgili. Birkaç büyük ameliyatın bir ameliyatta olduğu zor bir ameliyat. Bu zorlu operasyondaki ilk hedef böbrek fonksiyonunu koruyacak ve idrar tutmayı sağlayacak şekilde mesanenin içeriye alınması. Mesanesi içi dışarıda. İdrarı dışarı atan bir yapı yok. O kanalı da onaracağız ve penisin altına yerleştireceğiz. Artı başka bir komplikasyon, fıtığı var. Işıkları açabilir miyiz? Masayı yükseltelim. Biraz daha yükseltelim. Işığı da ona göre ayarlayalım. Başlayabiliriz. Bir spanç alayım. Şurada umbilikus olması lazım. Şu parçayı şuradan alalım, umbilikus yapalım. Buraya insizyonu yukarı kaydırırız. Bize sonra 11 bisturi lazım olacak. Tüm kapağını kapatabiliriz. Steril kalem alabilir miyiz? Bu ameliyatla ilgili ilginç bir durum da asistanım Şükrü'ye yaklaşık 1 yıllık bir asistan. Mesane ve üretra onarımını tamamen kendisine yaptırmaya karar verdim. Daha önce birçok kez hipospadyas onarımı yaptığı için genellikle üretra tübülarizasyonunu güzel yaptığına kanaat getirdim. O yüzden bu vakada işin en önemli kısmını, en tatlı, en eğlenceli kısmını Şükrü'ye güvenerek verdim. İnşallah Mesut da o yolda ilerleyecek. Biz burada olsak da olmasak da iyi eğitim alacaklarına inanıyorum. Alabilir miyiz sütürümüzü? From the other operation it was going 5 or 6 centimeters, so it is the same. Aynı ameliyatta bebeğin idrar yolu ve cinsel organı da yeniden yapılandırılıyor. Bu pubis dediğimiz ön etek bölgesindeki kemikler ayrı olarak doğuyor. Patolojilerden birisi o. O kemikleri yaklaştırmak gerekiyor. Bunun için bazen ortopediden yardım istiyoruz. Biz kemik patolojilerine çok müdahale edebilen cerrahlar değiliz. Bizim için kemik uzak bir bölge. Bu arada hastanın ameliyatı 2,5-3 saat kadar sürdü. Bilateral inguinal hernisi vardı, fıtıkları vardı. Onları da onardık. Şimdi hastanın ortopedi, ameliyat sırasında ortopediye ihtiyacımız vardı. Etek bölgesindeki kemikleri yaklaştırmak için pubis dediğimiz. Ama güzel yaklaştı, güzel geldi. Kalın bir iple onu bir şekilde halledebildik. O ortopediye ihtiyacımız olmadı. Post-op dönem bizim için önemli, bir yaklaşık 15-20 gün bize şeyi gösterecek, sonucu söyleyecek. Biz hemen kabide bekliyorduk. Hasta gelirken hemen aldık yani ameliyathaneye. Korku dolu gözlerle olanları izleyen bu kadın İbrahim'in annesi. Ölümle pençeleşen oğlunun hayata tutunma mücadelesi bu. Oğluna tam olarak neler olduğunu hala anlayabilmiş değil. Yaptınız mı? Antibiyotik yaptılar. Metanoz yapıldı mı? Yok. Yapıyorum abi. Tamam, metanoz yapılmamış. Devam edin. Hadi hazırlamasanız çok zor. Mesaj atmıyorum, duruyorum. Otel buraması nerede bu ya?
Daha tetkik sonuçları bile çıkmadan ameliyat başladı. Kaybedecek zaman yok. Hepimiz kapının önündeydik. Sonra birden içeriden ses geldi. İbrahim ne olduğuna bakmak için içeri girdi. Sonra hırsız hırsız diye bağırdı. Hemen peşinden de silah patladı. İçeride 2 tane hırsız varmış. Oğlum birinin üzerine atlayınca diğeri silahla oğlumu vurmuş ve kaçmışlar. Ekip sıfır hatayla çalışmak ve zamanla yarışmak zorunda. Bu zor ameliyatın en ağır yükü ise genel cerrah Ömer Topuz'un omuzlarında. Bak kızım beni dinleyecek misin, dinlemeyecek misin? Krem ver diyeceğim ben şu kremi. Sinir etme adamı. Ver kremi ver, bana bak sen. Bisküvi ver. Kompres, proteini bağla, ver kompres. Hayret bir şey. Ameliyathanedeki bu gerilimi anlayışla karşılamamak imkansız. Doktor Ömer parmakları arasındaki hastayı kaybetmemek için yılların tecrübesi ve insanüstü bir çabayla mücadele veriyor. Ekibi de bunun farkında. Kurşun akciğer boşluğundan girerek karaciğerde yaralayıp sırtından çıkmış. Önden giren kurşun. İbrahim'in karısı Mace'nin gözleri ameliyathane kapısından bir an olsun ayrılmıyor. Doktorlar elinden geleni yapıyor. Ölmeyecek değil mi? Kocam beni asla bırakmaz. Saat gece yarısı 0:05. Hasta 40 dakika, 45 dakika kadar önce acile geldi. Ateşli silahla, kurşunla yaralanmış. Kurşun akciğer boşluğundan girerek karaciğerde yaralayıp sırtından çıkmış. Önden giren kurşun. Karaciğerde pek çok damarı birlikte yaralamış. Karaciğeri parçalamış. Tahmin edilebilir bir kanama olmadığı için şu anda yaralanma. Kanamayı geçici süreliğine baskı uygulayarak durdurduk. Eğer hastanın bu durumu tolere etmesi halinde ikinci ameliyat gerekecek. Şimdi yoğun bakım alacağız hastayı. Her ameliyatta olduğu gibi özveriyle çalışan ekip yine elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ayşe, bir gelsene, bir şey konuşacağım. Ben herhalde ameliyatta sana biraz fazla bağırdım. Lütfen kusura bakma. Ameliyatın heyecanıyla öyle oluyor. Hakkını helal et. Gerçekten isteyerek olmadı ama ameliyat işte böyle. Sorun yok hocam. Öyle oluyor ameliyat. Sağ ol. Yok. Çok teşekkür ederim Ayşe. Teşekkür Gerçekten ederim anlayışın ben. için teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz hocam. Sağ olasın. Doktor Ömer hemşiresi Ayşe'nin gönlünü aldı. Şimdi ameliyat ettiği hastadan da iyi bir haber bekliyor. Aynı anda İbrahim ekibin geri kalanı tarafından yoğun bakım servisine götürülüyor. Güçlükle durdurulan kanaması tekrar başlamamalı. Yoğun bakım servisinde de neredeyse tüm ekip hastanın başında. Genç adamın değerleri normal seyrinde devam eder ve kanaması tekrar başlamazsa hiç vakit kaybetmeden ikinci bir operasyona alınacak. Doktor Ömer Topuz ve ekibi şimdiden gerekli planlamaları yapıyor. İbrahim'in kalbi aniden durdu. Oysaki eşi ondan iyi bir haber bekliyor. Acilen kalp masajına başlandı.
Bu tüm hastane çalışanlarının yaşamayı hiç istemedikleri tek sahne. En zor görevse yine Ömer Hoca'ya düşüyor. Amca Ahmet Şeyh Osman, dilini hiç bilmediği doktorun ne söylediğini anladı. Tıpkı birkaç ay önce evlendiği 16'sındaki eşi ve annesinin de anladığı gibi. Muhtemelen bu gece Osman ailesinin en acı ve en uzun gecesi olacak. Yeni gün, İbrahim'in akrabalarının hastane bahçesine toplanmasıyla başladı. Herkes çok üzgün. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Şimdi sıra son görevde. Cenaze ve düğün, doğum ve ölümün kol kola gezdiği hayat bu coğrafyada çok daha zordu. Dünyanın en tehlikeli toprakları olarak kabul edilen bu ülkede gönüllü sağlık ekibiyle bir hastane gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Zeynep ve babası tüm yorgunluklarına rağmen bütün gece heyecandan uyuyamadı. Yeni günde onlar için erkenden başladı. İlk tetkikler yapıldı bile. Az sonra kan tahlillerinin sonuçları çıkacak. Şimdi ise sıra tedavi sürecine son kararı verecek olan uzman değerlendirmelerinde. Merhaba. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Peki Zeynep'in bir muayenesini yapalım şimdi. Peki Zeynep, bir ağzını aç bakalım. Dilini biraz kenara itmiş Zeynep'in bu kitle. Oldukça büyük bir kitle. Ağzının içini dolduruyor tamamen. Doçent Doktor Ali Cemal Yumşakuydu, Amerika'daki Ohio State Üniversitesi'nde özellikle baş boyun kanseri üzerine çalışmış önemli bir kulak burun boğaz cerrahı. Geçecek hepsi. Üzülmeyin, olur mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım, üzülme. Üzülme, bunların hepsi geçecek. Merak etme, tamam mı? Genç kız ilk defa iyileşeceğine dair umutlu sözler duydu. Türk doktorlar ise kendilerine emanet edilen 15 yaşındaki Somalili bu genç kızın hayatını değiştirecek ameliyatı gerçekleştirmek üzere. Ee, 4 sene önce ortaya çıkan iki dişinin arasından ortaya çıkan bir apse olarak tarif ediyor. Ama bu daha sonra giderek büyümüş ve bir kitle haline dönüşmüş. O kitleden bir biyopsi alacağız ve o biyopsi sonucuna göre bu kitlenin iyi huylu veya kötü huylu olduğuna karar vereceğiz. Işıl hemşire, Zeynep'in ağzındaki kitleden biyopsi için parça alınmadan önce genç kızın tansiyon ve ateşini kontrol ediyor. Biyopsi sonuçları geldiğinde nihayet 4 yıldır Zeynep'le yaşayan ve hızla büyüyen tümörün türü de anlaşılacak.
Somali'de ise işler yolunda. Mümin bebek ameliyattan çıktı, hatta uyandı bile. Teyzesi ve anneannesi yanı başında. Az önce hasta annesinin de dayanamayarak yola çıktığı haberi geldi. waxaan ii qoqoslaa isaga miya ar waxaan shashobkaa miya oo nunuunahaygi miya ar anukaan shashobkaa miya sharafkaygi miya ar sharaf shoobaayaygi miya. Mümin bebeğin 3 saat süren ameliyatı başarıyla geçmişti. Yine de son durumunu serviste kontrole çıkan Doktor İnanç söyleyecek. Ameliyattan çıkan hastayı bir görelim. Tamam. Onun bir postop tedavilerini bir değerlendirelim. Eğer aşağıdan mevcutsunuz. İyi valla. Tamam, mesane ekstrofisi ameliyatımızı bitirdik. Şimdi ameliyattan sonra bir bakımlarını bir hatırlayalım. 2 tane üreter sondumuz var. Üretradan çıkıyor o epispadias kompleksi onardığımız yerden. Buradan supropubik kateteri var. Buradan çok idrar bugün gelmeyebilir. TDP'sini başlayalım. TDP veririz bir kez. Ondan sonra antibiyotiklerini ikili yapalım. Takibini görelim. Ateş takibi, tansiyon takibi, postop dönemde önemli. Bunları bir halledelim. Soracağınız bir şey var mı? Yes hocam. Ne zaman çıkaracak supropubik? Şimdi bunu şöyle, bu ameliyattan sonra bir uzun bir süre bunu tutarız. En azından supropubiği de. Şunları, üreter sondalarını belki bir 21 güne kadar bir takip etmemiz gerekebilir. Sonra çıkaracağız. Üreter onarılmış olacak. Bunu da daha sonra çekeceğiz. Belki bir onarım yapmamız gerekebilir ufak bir. Tamam. Şimdi bugün takiplerini yapalım. Tamamdır. Hocam, kolay gelsin. bacakları kapatmak. Ya bacaklarını evet. Şimdi bizim yaptığımız şey, bunda yaklaşma fena değil. Güzel bir yaklaşma oldu. Bacaklarını kapalı tutarsa şöyle şey de yapabiliriz. Böyle bir baskılı bir pansuman gibi bir şey de yapabiliriz onu. Tamam mı? Tamam. Zeynep biyopsi odasına alındı. Uygulamadan çıkacak sonuç hastalığına dair tüm detayları netleştirecek. Ameloblastom gibi iyi huylu bir kitle de olabilir veya osteosarkom gibi kötü huylu bir kitle de çıkabilir bu. Doktor Ali Cemal, biyopsi işlemi için lokal anestezinin daha uygun olacağına karar verdi. Şimdi sıra detaylı inceleme için kitleden parça alınmasında. Kapıdaki babaysa heyecanlı. Onun için bu dakikalar geçmek bilmiyor. Biyopsi basit bir işlem gibi görülse de ufak bir kanamayla hastanın hayatına mal olabilecek önemli bir cerrahi müdahale. Doktor Ali Cemal de son derece dikkatli. Nihayet işlemin sonuna geliniyor ve her şey yolunda gidiyor. Odasına götürülen Zeynep'in aklında neler var bilinmez ama yorgunluğu gözlerinden okunuyor. Umutla çıktığı bu yolculukta mutlu sona ulaşması mümkün olacak mı? Oo kızlar, ne yapıyorsunuz? Müzik mi dinliyorsunuz? Ya gurbette biz varız. Siz böyle hüzünleniyorsunuz, parçalar dinliyorsunuz. Ne dinliyorsunuz? Tarkan mı? Tarkan. Evet. İyi bakalım. Şu vizitlerimizi bitirelim ya. Taburcu edeceğimiz hasta var ya, mesane ekstrofisi, onu halledelim. Sonra müzik dinlemeye beraber devam edebiliriz. Tamam. Evet, şimdi bu hastayı bir hocam. başlayalım bakalım. Ne yapıyoruz? Bu hastamız hocam Mumin Mukhtar Muhammed 3 aylık. 15 gün yatırıyor. O bladder distrofi. Tamam. İyileşti. Tamam. Şimdi şöyle 2 tane üreter sondası var. Onları çekelim. Tamam. Supropubik kateterimiz kalsın. Tamam. Profilaktik antibiyotiğimizi yazalım.
Bir hafta sonra bir kontrol, artı ondan sonra da değerlendiririz kontrollerini. Aileye bir sorun, problem var mı? Bir problem var mı? Bir şey isterler mi? Evdeki bakımlarıyla ilgili. 4 aylık mümin bebek hem annesine hem de sağlığına kavuşmuşa benziyor. Yine de bundan sonraki bakımlarının aksatılmadan yapılması çok önemli. Tamamdır. Diğer hastaya geçelim. Bu hasta taburcu. Her şeyini halledelim. Tamam. Böyle. Yanındaki hastaya bakalım. Tamam. 18'indeki Fatuma birazdan oğlunu alıp evine dönecek. Somali'nin tek çocuk cerrahi servisinde taburcu olmayı bekleyen daha onlarca hasta çocuk var. Her şey yolunda gibi görünse de aslında mümin ve ailesini zorlu bir süreç bekliyor. Salgın hastalıkların kol gezdiği Somali şartlarında bu zor olsa da asla mikrop kapmamalı. Ameliyathane personeli Ali'nin ise aklı İstanbul'da. علي وسات هاي ما في عندها حالة كبرن هاي ما حد إذا قبل صومي وقبل كبر حالة جوين عادي مانو هاي أدي كبر حالة ماشي كبر القبسي هذه سمح دري مسا جو عادي مانو dad walaalihiin oo muslimiin oo Turkiya la joogtiin waxa u baahatiin iyo muxuu ahaay wadankaaga Soomaaliya aad oo joogtid oo kala ka soo qaad aamin insha Allah. Bu arada mümin bebek uyandı. Anne ve babası hastaneden çıkmadan önce hemşirelerden son kez evde bebeklerine nasıl bakmaları gerektiğini öğreniyor. 4 aylık bebeğin yanında bu kez halası ve günlerdir torunu başında nöbet tutan anneannesi var. Birleşmiş Milletler raporuna göre Somali, çocuk ölümlerinin dünyada en sık yaşandığı ülke. Az sonra boşalacak bu yataksa Somalili bir başka çocuğa daha tedavi imkanı demek. Bugün büyük gün. Zeynep az sonra ameliyata alınacak. Tercüman Abdülrakip, Somali'den gelen siparişleri ameliyat öncesi yetiştirmeyi başardı. Zeynep için tarak ve Hindistan cevizi yağı. İşte o beklenen an geldi. Burası tıpkı Zeynep gibi dünyanın dört bir yanında tedavi edilememiş pek çok hastanın çaresizlikle gelip iyileşerek ayrıldığı dünyanın lider sağlık kuruluşlarından biri. Tecrübeli hastane ekibi bugüne kadar pek çok zorlu ameliyat gördü. Zeynep'inki de birden fazla operasyonun aynı anda yapılacağı riskli ameliyatlardan olacak. Ameliyat ekibi özel olarak seçildi. ...8 ila 16 saat arasında tamamlanması planlanan büyük operasyon başlamak üzere. Ameliyathanede oldukça kalabalık bir ekip var. Kulak, burun, boğaz ve estetik cerrahi ekibi aynı anda çalışacak. Hocalarının gerçekleştireceği bu zorlu ameliyatı izleme şansını yakalayan asistan doktorlar da son derece heyecanlı. Orada büyük bir kitle var. Zeynep'in çene kemiğinin alt kısmını tutan büyük bir kitle var. Bu kitleyi ameliyatta kulak burun boğaz ekibi olarak biz çıkaracağız. Ameliyatta ilk müdahaleyi yapacak cerrahi ekip, Doktor Yumuşak Huylu'nun liderliğindeki kulak burun boğaz ekibi olacak. Zeynep'in ağzından dışarı taşan bu büyük kitlenin ağzının içinde daha da büyük bir alanı kapladığı düşünülüyor. Onlar dev kitlenin içeride hiç parça kalmadan
ve vücuda da herhangi bir zarar vermeden çıkarılmasını sağlayacaklar. Plastik cerrahi ekibi orayı onaracak. Çünkü o bölgede büyük bir boşluk oluşmuş olacak. O boşlukta hastamızda hem fonksiyonel hem kozmetik kayıplara sebep olacak. Ameliyat ekibinin önünde daha uzun saatler var. Zeynep'in babası ise dışarıda endişeli. Kızının ameliyat masasından bir daha hiç kalkamamasından korkuyor. Somali'deki ailesi de Zeynep'in bugün İstanbul'da ameliyata alınacağını biliyor. Annesi, ağabeyi ve halasına yaşadıkları kamp alanı dar geldi bugün. Onlar da soluğu her şeyin başladığı yerde Mogadishu'daki Türk Hastanesi'nde aldı. Hiç görüşebildiniz mi Zeynep'le şimdiye kadar? maalinta baxda ilaa hadda mis aragteen Maya. ma Tamam. kasteena sida loo wacayo Hiç ulaşamamışlar. O zaman biz Zeynep'le görüntülü konuşturalım sizi, olur mu? Bir arayalım. Tercüman arkadaşımız oradaysa Zeynep'le birlikte sizi görüntülü bir şekilde konuşturalım. Zeynep ameliyatta ve şu an için bir telefon görüşmesi mümkün değil. Hastane müdürü Hakan Demir de genç kızın ailesine İstanbul'daki görüntülerini izletiyor. Günler sonra Zeynep'i gören ailenin mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Bu anlarda annenin ameliyattaki kızı için yapabileceği tek şey dua etmek. Rakip nasılsın? Şimdi bak sana kimleri göstereceğim. Bunlar Zeynep'in ailesi. Bak kimler var burada. ها بابا عادي ويا وحررنا وكبر هيا ها وكم اغلى هيا ان شاء الله هيا Doktor Ali Cemal zorlu geçen saatlerden sonra Zeynep'in ağzını kaplayan kitleyi tamamen çıkarmayı başardı. Operasyonu çok özel bir plastik cerrahi ekibi devralacak. Kanser ve kaza sonrası vücut bütünlüğü bozulmuş hastaları iyileştirmek ve normal hayatlarına geri döndürebilmek için sayısız başarılı ameliyata imza atan ekip önümüzdeki zor saatlere hazır. Plastik cerrahi ekibimiz hastanın bacağından alacağı bir kemik ve cilt dokuyu hastanın ağız içine taşıyıp şekillendirecek. Gerekli onarımı gerçekleştirecek plastik cerrahi ekibinin başında doçent doktor Bülent Saçak var. Ameliyatın bitmesini heyecanla bekleyen baba aslında ne kadar şanslı olduklarının farkında. Kızımın ameliyatı devam ediyor. Ve şu an içeride dünyanın en başarılı doktorları var. Mogadishu'daki Türk Hastanesi'nden bizi buraya sevk etmeseler, biz bu doktorları rüyamızda bile göremezdik. Ameliyat tam yarım gün, yani 12 saat sürdü. İlk günü yoğun bakımda geçiren Zeynep şimdi servisteki odasında. Birkaç hafta daha serumlarla beslenecek. Çok başarılı bir operasyonda en zor saatleri ardında bıraktı. Kendine gelir gelmez bir ayna istedi ve gördüklerine kendisi de inanamadı. Kurtulduğu kitle ise doktorlarının tahmin ettiğinden çok daha büyük ebatlardaydı. Kitleyi ağız içindeki tutulu olduğu alt çene kemiğiyle birlikte çıkardık. Çok büyük bir kitleydi. Yaklaşık 20 santim civarında. İlk halini hatırlıyorsunuz. Ağız dışına çıkan bir kısmı vardı. Onun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir doku ağız içini tamamen kaplamıştı. O kitleyi tamamıyla çıkardık. Dilin, ağız tabanının işlevlerini
yerine koymak amacıyla ayağından aldığımız dokuları yukarıya mikrocerrahi olarak nakletmek ve bir çene kemiği oluşturmak, aynı zamanda ağzın iç yüzeyini oluşturmak şeklinde katkımız oldu. Zeynep, nasılsın? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyiyim. Evet. Çok güzel. Peki. Peki. Zeynep ameliyattan sadece 2 hafta sonra ayağa kalktı ve aynı günlerde sıkıntısız konuşmaya başladı. 3. haftasında katı yiyecekler yemeye de başladı. Genç kız bir süre daha Türkiye'de kalacak. Son kontrollerinin ardından da tedavi yöntemi belirlenecek. Başvolüm tümör konseyimizde tekrar değerlendireceğiz Zeynep'in durumunu. Ve ilave tedavi alıp almayacağına karar vereceğiz. Radyoterapi, ışın tedavisi veya kemoterapi, ilaç tedavisi alması gerekebilir. Buna karar vermiş olacağız. Zeynep'in İstanbul'da yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinin artık sonuna gelindi. Genç kız ve babası sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından artık ülkesine dönecek. Bugünse her geçen gün biraz daha sağlığına kavuşan Zeynep'in İstanbul'un merak ettiği yerlerini gezme günü. Zeynep ve babası ilk olarak geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan sayısız rivayetin baş kahramanı Kız Kulesi'ne geldi. İstanbul, deniz martı ve simit demek. Somalili baba kız adını çok duydukları simidi ilk defa yiyecek. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uluslararası Hasta Birimi sorumlusu Leyla Hanım, tıpkı 3 aydır olduğu gibi bugün de Zeynep'i yalnız bırakmadı. Kızım çok hastaydı. Türk sağlık ekibinin desteğiyle kızımı Türkiye'ye getirdik. Burada uzun bir tedavi süreci geçirdik. Elhamdülillah ameliyat da oldu. Zaman zaman umudumu kaybettiğim anlar da oldu. Böyle zamanlarda sağ olsun Türk doktorları bana hep umut aşıladı. Allah onlardan razı olsun. Kızımı sağlığına kavuşturmak için çok mücadele ettiler. Hastane çalışanları da bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Allah onlardan da razı olsun. Peki Zeynep, seni göndereceğiz. Son bir kez muayeneni yapalım. Her şeyin yolunda olduğuna emin olalım. Bir ağzının içine bakmak istiyorum. Aç bakayım ağzını. Peki ağzının içi çok güzel iyileşmiş durumda. Cerrahi olarak oradaki tümörün hepsini temizledik. Herhangi bir hastalık kalmadı şu anda. Tanımız osteosarkom. Konseyde cerrahi sınırların negatif olduğunu gördük. Bunları konuştuk. Kemoterapi alması gerekiyor Zeynep'in. Kemoterapisini kendi ülkesinde Somali'de alacak. Tamam Zeynep, selam söylersin tanıdıklarına. Hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. Çok geçmiş olsun. Selam söyleyin ülkenize, ailenize. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Doçent Doktor Ali Cemal, Zeynep'in taburcu işlemlerini başlattı. Tedavisine Somali'de devam edecek genç kız ve babası için artık Marmara Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çalışanlarına veda vakti. Güle güle. Seni çok özleyeceğiz. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz.
Zeynep, bay bay yapalım. Zeynep, teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Selamun aleyküm. Türkiye'de benimle çok ilgilendiler. Her konuda bana çok yardımcı oldular. Doktorlar ve hastane personeli sağlığım için gece gündüz çalıştı. Allah onlardan razı olsun. Onlar için her zaman dua edeceğim. Bugün Türkiye'den ayrılıyorum. Sağlığım şu an çok iyi. Ailemi ve ülkemi çok özledim. Somali'ye dönüyorum ama Türkiye'yi çok sevdim ve özleyeceğimi biliyorum. Bir gün inşallah tekrar geleceğim. İlk Müslüman sahabilerden Bilal Habeşi'nin topraklarından gelen Zeynep ve babası Ali, İstanbul'dan ayrılmadan önce Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ediyor. Kızımın tedavisi için Türkiye'ye geldik. Onun için çok endişeliydim. Kızımı ameliyat ettiler. Elhamdülillah Türk kardeşlerim bize çok yardımcı oldu. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onlar için her zaman dua edeceğim. Çekim ekibi de bize çok yardımcı oldu. Buraya gelmemize vesile olan ve bizim için çabalayan Somali'deki Türk Hastanesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Teşekkür ederim Türkiye. İnşallah tekrar görüşürüz. Bize yardımcı olan herkese ve Türkiye'ye teşekkür ederim.